Merhaba hastalarımız. Şimdi bu videoda şunu açıklamaya çalışacağım size. Burun estetiği ameliyatı olduk ya da nefes alma ile ilgili bir burun ameliyatı olduk. Acaba ameliyattan sonra nefes almamız nasıl olmalı? Nasıl olursa normaldir? Hangisi anormaldir? Burada bir zorluk yaşıyoruz. Şimdi hastalarımız zannediyorlar ki biz burun ameliyatını yaptıktan sonra burunları büyük bir boruya dönüşecek ve gelen bütün hava olduğu gibi akciğerlerine gidecek. Yani tabiri caizse ağızdan nefes alır gibi burundan nefes almayı bekliyorlar. Tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Bu zaten fizyolojik de değil. Burunların içi normalde şöyle olmalı. Böyle büyük bir boru gibi olmamalı. Dar bir koridor olmalı. Ve geçen hava buruna sürtünmeli ki buruna sürtünürken geçen hava ısınıyor, nemleniyor. İçindeki toz, toprak her şeyden temizleniyor. Ve bu temiz pırıl pırıl hava akciğerlerimize gidiyor. O yüzden biz burunları ameliyat ettiğimizde burnun harika, çok güzel açıldı dediğimizde bile bu burnun dar bir koridor olması gerekiyor. Yuvarlak olduğunda biz bunu istemiyoruz. Hatta bunun tıbbi bir adı var. Boş burun sendromu diyoruz. Yani burnu aşırı fazla açarsak böyle kocaman bir boruya dönerse hastalar bundan çok rahatsız oluyorlar ve buna da empty nose, boş burun sendromu diyoruz. Bunu istemiyoruz. Peki ameliyat olduk. Her şey yolunda. Nefes almamız da iyi. Hastalara diyor ki nefes alman nasıl? Diyor ki hocam bazen tıkanıyor. Hani ne zaman tıkanıyor? İşte yatmadan önce çay içerken tıkanıyor. Sabah kalktığımda birisi tıkalı falan gibi böyle şeyler söylüyorlar. Bu tabii ki olacak. Bizim burnumuz sonuçta etraftaki bütün havayı içine doğru topladığı için havadaki nem miktarından, havadaki toz topraktan yani hava kirliliğinden, o gün sıktığınız parfümden, üstünüzdeki kıyafetten, yatış pozisyonundan etkilenir. Yani diyelim siz ayaktayken daha iyi nefes alırsınız, yattığınızda daha az nefes alırsınız. Çünkü yattığımızda daha az oksijene ihtiyaç olduğu için burun otomatikmen nefes almayı azaltır. Bu yüzden ara ara burnun tıkanması normaldir. Ben hastalara hep şöyle söylüyorum. Yani burun bir soba borusu değil ya böyle gelen geçsin. Burun aslında biraz duygusal bir organ. O yüzden böyle bazen tıkandılar önemli değil. Genel olarak iyi nefes alıyorsak, ya evet benim burnum genel olarak açık diyorsanız sıkıntı yok demektir. Ben bunu nasıl ölçüyorum? Şöyle ölçüyorum. Hastalara şunu soruyorum. Mesela oturduk işte televizyon izliyoruz. Ağzımız kapalı. Burundan rahatlıkla nefes alıp televizyon izleyebiliyorsak bu iyi nefes alıyoruz demektir. Mesela yemek yerken rahatlıkla yemek yiyebiliyoruz ve arada durup ağızdan nefes alma ihtiyacı hissetmiyorsak bu iyi nefes alıyoruz demektir. Mesela burundan nefes alıp verirken herhangi bir ses çıkmıyorsa bu da iyi bir nefes alıyor demektir. Ama bazı hastamız da şöyle yapıyor. Mesela diyor ki hocam bak nefes alamıyorum, böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Tabii ki öyle bir şey yok. Yani o zaman ben de iyi nefes alamıyorum. Normal istirahat pozisyonunda hiçbir hareket yapmadan ağzımızı kapatıp nefes alıp verdiğimizde rahatlıkla hava gidiyorsa sorun yok demektir. Lütfen bunu bilelim ki ameliyattan sonra mutsuz olmayalım. Çünkü dediğim gibi hasta ameliyattan sonra burunların soba borusu gibi olmasını istiyor. Öyle bir şey olmayacak. Kaldı ki hasta diyor ki mesela hocam burnumdan iyi nefes alıyorum. Nezle olunca nefes alamıyorum. Yani tabii ki alamaz. Sonuçta burunda bir enfeksiyon var. Burun etleri şişiyor, alamaz. Mesela hastanın alerjisi oluyor. Diyor ki işte kedimle oynadığımdan burnumdan nefes alamıyorum. Tabii ki alamayacaksın. Sonuçta bir kedi alerjiniz var. Bu konuda bilgi almak isteyenler için küçük bir tanıtım videosu oldu. Biz zaten muayene ettiğimizde hastaları kabaca görüyoruz. Diyoruz ki senin burnun %80-90 iyi nefes alıyor. Bu işine yarar. Ama hastalar iyi nefes alamıyorum diyorlar. Ben de diyorum ki o zaman birkaç doktorla konuşun. Onlardan da bir duyun yani burnunuz iyi diye. Çünkü hastanın beklentisi çok farklı. Yani hasta dediğim gibi ağzından nefes alır gibi burnundan nefes almak istiyor. Biz de ona normal olanı sunuyoruz. Yani normali böyleyse hasta böyle istiyor. Bu böyle bir şey olamaz sonuçta. Bu şekilde kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizin de bu konuyla ilgili tecrübeleriniz varsa aşağıda paylaşın. Çünkü diğer hastalarımız o yorumları okuyorlar ve çok faydalanıyorlar. Özellikle ameliyattan sonraki ilk aylarda burnun içindeki sistem, az önce saydığım kuruma, nemlendirme, temizleme, bu sistem tam çalışmadığı için ilk 3 ay, 4 ay, sigara içenlerde biraz daha uzayabilir. Boyunca zaten biz hani böyle mükemmel nefes almayı beklemiyoruz. İşte burun bir iyileşsin istiyoruz. 4. 5. aydan sonra ama nefes almanın oldukça iyi olmasını bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, güle güle.